Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle keçeden kalem kutusu yapacağız. Malzemelerimiz keçe parçaları, renkli keçe parçaları, kurabiye kalıpları, makas, ip, hasır ipi, iğne, kalem ve fermuar. İsterseniz başlayalım. İlk başta kalem kutumu dikdörtgen bir şekle getireceğim. Bunun için arkadaşlar biraz büyük delikli bir iğne tercih edelim. Ve ipliğimi kesiyorum. Düğümümü atıyorum. Şimdi arkadaşlar elimdeki kalıbı ikiye katlıyorum. Arkadaşlar şimdi iki tarafını dikeceğim. Dikerken şu şekilde dikiyorum. İlk başta alttan başlıyorum. Düğümüm altta kalıyor. Şimdi ilk dikişimi attıktan sonra iğnemin ucu biraz küt olduğu için, etamin iğnesi olduğu için beni biraz zorluyor. Şu şekilde her zaman içten geçirerek, bakın arkadaşlar, normal dikiş dikerken şuradan iç taraftan geçirerek yapacağım. Büyük büyük dikebilirsiniz. İğnenizi döndürerek batırırsanız daha rahat çıkacaktır. Dikme işleminden sonra zaten süslemesi çok basit olacak. Şimdi arkadaşlar sonuna geldiğimizde bir sağlama almamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmayı, dikişi. Bu şekilde iğneyi biraz şöyle dikerek sağlamlaştırıyorum çalışmamı ve kesebilirim. Şimdi diğer tarafı dikeceğim. Aynı şekilde alttan başlıyorum, arkadan başlıyorum. İlk dikişimi yapmaya ki düğümüm görünmesin dışarıdan. Fermuarımızı iç tarafa silikon yardımıyla yapıştıracağız. İlk başta şöyle bir yerleştirelim. Şu şekilde bir sağlama alalım. Benim fermuarım biraz uzun. Riske atmak istemedim ama isterseniz fermuarınızı şu şekilde kısaltabilirsiniz. İsterseniz dikebilirsiniz de arkadaşlar. Şuraya silikonumu sıkıyorum. Silikonum bitti. Yedek silikonum var. Şimdi kurumadan hemen yapıştıracağım. Şu şekilde içe sokuyorum arkadaşlar. Ve nereye yerleştirmek istiyorsam oraya doğru çekiyorum fermuarımı. Hemen şurayı açacağım. Ve şu fazla parçayı arka tarafa doğru yapıştıracağım. Şimdi arkadaşlar fermuarı açtıktan sonra şu kısmı da hemen iç tarafa alıp arkaya yapıştırıyorum. Aynı işlemi biraz şurada düzelterek fermuarımı iç tarafa doğru ittiriyorum. Ve
fazla fermuarımı buradan keseceğim biraz. Burayı isterseniz dikebilirsiniz. Fermuarı komple dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kurudu. Şimdi isterseniz rengarenk süsler yapalım. İlk başta çam ağacından başlayalım. Hemen çıkacaktır zaten. Bir tane de kelebek yapalım. Veya bunu kestikten sonra da yapabiliriz kelebeğimizi. Az önce makasımızı silikonu yapıştırmakta kullanmıştık. Hiç sorun yok. Hemen çıkıyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen şu şekilde temizleyebilirsiniz. Makasımı bir temizleyeceğim. Ve çam ağacımı buradan çıkaracağım. Evet, çam ağacımızı bu şekilde çıkarttık arkadaşlar. Şimdi yapıştırma işlemini yapabiliriz. Çizdiğim tarafı değil, çizmediğim, yani temiz olan tarafı öne alacağım. Bu şekilde. Tam ortaya da yapabiliriz. İsterseniz şu şekilde kenara da yapabilirsiniz. Ben kenara yapmak istiyorum. Hemen silikonumu sıkıyorum arkadaşlar. Ve şuraya yapıştırıyorum. Şimdi bir tane kalp yapalım. Kalbi de kırmızıdan yapalım. Bir tane de şöyle bir çiçek motifim var. Bu çiçek motifini de sarıdan yapmak istiyorum. Şimdi bir tane de turuncu çiçek yapacağım. Ama bu sefer kalıbımın iç tarafını kullanacağım. Şimdi arka tarafı yine turuncu kullanarak, turuncu rengimi kullanarak bir kelebek çizmek istiyorum. İsterseniz değişik boncuklar ekleyerek tamamlayabilirsiniz. Benim için bu kadarı yeterli. Evet, cüzdanım hazır arkadaşlar. Şu şekilde boyalarımı içine koyabileceğim harika bir cüzdanım oldu. Burayı kesersin hayatım. Cüzdan açılmıyor. Çünkü fermuara da silikon sıktık. Evet arkadaşlar, cüzdanımız hazır bu şekilde. İsterseniz farklı boncuklar ve küçük kalıplarla daha farklı şekiller çıkartıp yapıştırabilirsiniz. Benim çalışmam bugünlük bu kadar. Şimdi kalan keçe parçalarımla size evde süs yapmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, keçelerimizi kestik. İsterseniz şöyle bir açalım onları. Neyi nereye koyacağımıza bir karar verelim. İsterseniz dediğim gibi farklı kalıplarınız varsa farklı küçük kalıplar da ekleyebilirsiniz. Şimdi ipimden alıyorum. Evet arkadaşlar, istediğiniz bir yere süsünüzü asıp aralara dediğim gibi tarçın kabukları, mandalina kabukları, fotoğraflar da süsleyip duvarlarınıza asabilirsiniz. Süsümüz bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.